Yağmur ormanlarının altında görünmeyen bir ağ vardı. Toprak sadece toprak değildi. Bir yoldu. Ho Chi Minh yolu. Ho Chi Minh yolu kuzeyden başlayıp güneye kadar devam eden ve güneydeki mücadeleyi besleyen silahla, bombalarla, silahlarla, pirinçle, aynı zamanda güneyden de kuzeye pirinç çıkan bir yol. Fakat yolun tamamı Vietnam'dan geçmiyor. Laos sınırlarından geçiyor arkadaşlar bir kısmı, hatta bayağı bir kısmı. Laos sınırlarından geçtiği için de hani hep duymuşsunuzdur. Belki başka gezginlerde izlemişsinizdir. Belki belgeselini takip etmişsinizdir. Konuyla ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum. Ya da belki de ilk defa burada duyuyorsunuzdur. Laos dünyanın en fazla bombalanan ülkesi. Bakın en fazla, yani 2. Dünya Savaşı sırasında tüm tarafların, koskocaman bir dünya savaşı sırasında tüm tarafların birbirine atmış olduğu bomba miktarı Laos'a düşen bombadan daha az. Tekrar ediyorum. 2. Dünya Savaşı'nda tüm tarafların birbirine atmış olduğu bomba miktarı bir tek Laos'a düşen bomba miktarından daha az. Peki bunun nedeni ne? İşte Ho Chi Minh yolu. Normalde Laos savaşta değil. Yani savaşa girmiş değil. Vietnam, Amerika'da herhangi bir tarafta değil. Herhangi bir noktada değil. Neden bu kadar bombalanıyor? Ho Chi Minh yolu güvenlik açısından Laos'a kaydığı için. Laos'u kullanıyor gerillalar ve Amerika diyor ki zaten Laos dünyanın en az gelişmiş ülkesi. Yani öldürsek ne olur, öldürmesek ne olur? Bu derece kötüler. Tüm Amerikalılardan bahsetmiyorum. Devletinden bahsediyorum. Elbette aynı tarihlerde pek çok Amerikalı o devleti protesto ediyordu. Kendi devletlerini protesto ediyordu. Hem de sonuna kadar. Çünkü ister kendi devleti, ister bir başkasının devleti. Bir yerde zulüm varsa zulmeden bizden değildir. İnsanın bu mantıkla bakması gerekiyor. Zulüm nereden gelirse gelsin, zulüm bizden değildir. İşte bu mantıkla tüm Amerikan halkı değil, nasıl bugün tüm İsrail halkı değil, tüm İsrail halkı İsrail devletini savunmuyor. Her halkın içerisinde uyanmış olan insanlar vardır. Her halkın içerisinde. O yüzden de bütün Amerikan halkı demiyorum ama söylediğim gibi Amerikan devleti eninde sonunda bir şekilde öyle bir hırsla saldırıyor ki Ho Chi Minh yoluna, Laos'u dümdüz ediyor. Laos'u komple bombalıyor. Başarabiliyor mu? Bombalamayı başarıyor. Kazanmayı başarabiliyor mu? Hayır. Çünkü El pueblo unido jamás será vencido. İspanyolcası bu. Örgütlü halkın gücünü hiçbir güç deviremez. Ho Chi Minh yolu. Kuzeyden güneye uzanan silahların, insanların umudun taşındığı bir damar. Onu durdurmak için gökyüzü ateşe verildi. Laos. Haritalarda küçücük bir ülke. Pek çok insan bilmez nerededir, nasıldır. Ama tarihin en ağır bombardımanlarının yaşandığı ülkedir. Ormanlar yandı, toprak parçalandı. Ama bu yol kaybolmadı. Çünkü bu sadece bir yol değil. Direnişin kalbi. O kalbin en güneyinde Kamau var. Suların, bataklıkların, saklanmanın ve saldırmanın coğrafyası. Burayı tutmak sadece bir toprak parçasını değil, bir savaşın yönünü tutmak.
Vietnam'ın en güney ucu, Mekong Deltası'nın da en güney ucu. Ve bu bölge Vietnam Savaşı sırasında inanılmaz derecede önemli stratejik bir bölge. Çünkü Vietcong komandolarının merkez üssü. Come on! Deniz gerillası aynı zamanda sadece denizde değil. Bu görmüş olduğunuz kanallarda mücadele ediyordu. Ve şimdi boyanmış ama mücadele ettiği teknelerden bakın bir tanesi şu. Amerikan donanmasını bitirdiler demeyeyim ama öyle bir yıprattılar ki. Yani ya gerçekten inanılmaz. Bugün baktığımızda gökyüzü aydınlanıyor. Havai fişekler patlıyor. 30 Nisan Zafer Günü 2026. Sokaklarda kutlama var. Işıklar, sesler, alkışlar. Çok güzel bir kalabalık. Ama her zaferin arkasında pek çok hikaye yatar. Evet arkadaşlar, bitirdik. Yaklaşık 15 dakika falan sürdü galiba. Bugün izlediğimiz o renklerin ardında bir zamanlar karanlık sularda ilerleyen, tüneller yapan insanlar vardı. Sessizce, iz bırakmadan, dünyanın en büyük teknolojik gücüne karşı imkansız denileni yapanlar. Bir Vietcong komandosunun gözünden o görünmeyen savaşın içine giriyoruz. Camao'nun sularında, liman baskınlarında ve suyun altında yazılan bir direnişin izine. Bu sadece bir zafer hikayesi değil. Bu, tüm dünyadaki ezilenlerin ezenlere karşı nasıl ayağa kalktığının en güzel örneklerinden biri. Bir mucize mi yoksa ardında Allah'ın desteği mi? Bu inanışa göre değişir. Ama burada yazılan destan, zalimlere karşı yapılmış olan en büyük direnişin örneklerinden bir tanesi oldu. Şimdi bu kutlamalara bak ve ardında yatan fırtınayı hatırla. Evet, havai fişekler başladı arkadaşlar. Tamamen sulu bir ormandan bahsediyoruz. Burada nasıl yaşamış insanlar ya? Ben bir adım daha atmaya korkuyorum. Yılan mı çıkacak? Yani yılan deyip duruyorum ama gerçekten burada çeşit çeşit zehirli yılan var. Sadece kobra değil arkadaşlar. Çeşit çeşit. Ya elbette insanın olduğu yerde yaşamazlar. Buralarda değildir. Ona güvenerek geliyoruz. Ama sonuçta bu orman türlerinde yaşıyorlar yani. Very interesting. Forest and tunnel. Tunnels. Tunnel. Tunnels? How can you tunnel? Tunnel. Water? How can they make tunnel? Water? Tức là dưới đây nó có hầm đó. Dạ, dưới luôn đúng không Bên anh? dưới, bên dưới. Chỉ khỏi trên mặt nước thôi. Còn cái hầm là ở dưới. Is that the open? Can we jump in? Is under the water. Under the water. Yes, but after that, About 500 meter. 500 meter. là lúc đó anh có từng vô như vậy hoặc là anh nhìn thấy những cái hầm đó luôn chưa? Có tham gia. Yeah, he joined with it. Oh my gosh. Okay. Nice to meet you again, sir. Nice to meet you. Respect. Respect. Arkadaşlar 500 metrelik tüneller suyun altındaymış. Củ Chi đó. Dạ, Củ dạ. Chi nó Củ có- Chi em chưa đi. Củ Chi nó có cái
địa đạo đó. Yeah. He said that it's like Củ Chi when Củ Chi there's Củ Chi tunnel. There's an door. Like when people jump in and American come, people will go inside the tunnel, and after that they go to the river. Arkadaşlar yani bu beyefendi doğrudan bu tünellere girmiş. Tünellerde zaten kendisi gerilla yani. Öyle söyleyeyim. 500 metrelik suyun altında tünel yapmışlar. Bakın suyun altında diyorum yani ona şaşırdım zaten. İnanılmaz şeyler dinledik. Ben suyun altına yaptıklarını bilmiyordum arkadaşlar. Yani bilmiyordum suyun altına girdiklerini. Çünkü karadaki tüneller daha bulunabilir olduklarını fark etmişler. Tecrübeyle suyun altına yapmak durumunda kalmışlar. Arkadaş suyun altına nasıl tünel yapıyorsun? Maalesef sampan bulamıyorum. Bunlar tabii gelişmiş modelleri. Motorları var, boyanmışlar. Orijinalini bulmak çok zor. Belki iç kısımlarda köylülerde vardır. Maalesef onu bulamıyorum. Ama şu bölgeyi de size göstereyim. Burada su gerillaları, deniz gerillaları genellikle işte sampanlarla hareket ediyorlarmış. Çok geniş bir alan olduğu için ve su köyleri de olduğu için kim köylü, kim gerilla hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Ve doğrudan doğruya başka işleri var. Saigon komandolarının da bu özelliği vardı. Orada da dinlemiştim aynı şeyi. Başka işleri var. Yani sabah çalışıyorlar. Normal çalışıyorlar arkadaşlar. Yani bir yandan çalışıyorlar, bir yandan gerillalar. Bir yandan gündelik hayatlarını devam ettiriyorlar. Mesela akşamleyin eylem yapıyor, sabah boyacılığa devam ediyor. Ya da sabahleyin farklı bir işe devam ediyor. Burada da aynı şekilde balıkçı, meyveci ama aynı zamanda gerilla. Bugün her ne kadar restore edilmiş olsa da yani çok daha dağınık demeyelim de çok daha yıpranmış bir halde ve böyle boyalı falan değil. Ama bu nokta, şu görmüş olduğunuz nokta Kamao su gerillalarının merkezlerinden bir tanesiymiş. Daha doğrusu bir dönem. Çünkü su gibi hareketliler arkadaşlar. Yani bir yerde durmuyorlar. Mesela burayı merkez edinmişler. 2 ay burada kalıyorlar. 2 ay başka bir uca. 2 ay başka bir uca. Tek bir merkezleri yok. Yani böyle tek bir bütün bölgedeler ama bütün bölgede de sürekli hareketliler. Karşındaki ne kadar güçlüyse, güç dengen yoksa karşındaki ne kadar güçlüyse o kadar hareket etmek zorundasın. Bakın bu beyefendi tutuklanmadan öldürülme emri çıkanlardan. Yani nasıl biliyor musunuz? Gördüğünüz yerde vurun. Yani tutuklamayın. Gördüğünüz yerde vurun denilenlerden. Ki kendisi daha sonrasında zaten askeri rütbe almış. Askermiş yani. Müthiş bir gündü. Müthiş bir sohbetti. Yani bu sohbetin bir kısmını size vereceğim. Bir kısmını size anlatabileceğim bu sohbetin. Hepsini anlatacağım da sohbetin tamamını zaten sıkılırsınız Vietnamca. Ama çevrildi bize. Sağ olsun Tao tarafından. He was in city or here first, generally. Yeah. And which year? How many years? Dạ rồi, em hỏi lại ha. Có nghĩa hồi xưa là anh
Bến Tre. How many people with him? How Yeah. many people? Yeah. How many people with him? Many people. Anh nói là từ năm nào tới năm nào anh ha? Nhận trăm Elizabeth đài. Chỉ nghe tiếng nói thôi. Yeah. Tại vì sợ chiêu hồn Yeah. khai báo. Ừ. Đó là bài báo tôi được đăng. All of the Vietcong have to wear mask. Arkadaşlar inanılmaz bu ayrıntı ya. Vietcong gerillalarının pek çoğu birbirlerini tanımazmış. Maskelilermiş. Çünkü hem birbirlerini ele vermiyorlar. Birbirlerini ele vermiyorlar. Yani yakalansalar bile diğerini tanımıyor. Mà điểm khám phá của anh Yeah. thích thế. Yeah. Cái đề tài của anh. À. Đó, để anh biết. He talk about Arkadaşlar Kamao bölgesinin en önemli üslerine gezmeye devam ediyoruz. Burası da diğer bir nokta. Tabii bu gördükleriniz temsili. Yani o zamanlardan kalma değil. Bu yalan olur. Fakat bölge aynı bölge. Noktalar aynı noktalar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben de hem sıcaktan hem yorgunluktan terliyorum. Botlarla kanallar arasında dolaşıyoruz. Gerillaların gezdiği, birebir savaştıkları, birebir mücadele ettikleri noktalarda geziyoruz. Aynı kanallara küçük botlarla daha yüksek teknolojiyle Amerikan teknolojisi de girmiş, fakat kimi zaman halatlarla tuzak kurmuşlar kanallar arasında. Kimi zaman demir zincirlerle kurmuşlar ve bir şekilde sürekli olarak engellemişler ya da geçişlerini farklı ağaçlarla engellemişler. Sürekli olarak böyle bir mücadele içerisinde devam etmişler. Bu noktada Kamao'nun önemini anlatabilmek için Ho Chi Minh yolunun ne olduğunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Amerika Birleşik Devleti generallerinin 20. yüzyılın en büyük askeri mühendislik başarılarından biri olarak nitelendirdiği bu yol, savaşın kaderini belirleyen ana unsurdu. İşte Kamao bundan dolayı önemli. Çünkü buradaki kurulmuş olan küçük limanlar mühimmatı doğrudan doğruya Vietcong'un üslerine gönderilmesini sağlıyordu ve aynı zamanda bölgeyi kim kontrol ediyorsa savaşı aslında bir anlamda o yönetiyordu desek çok da hatalı bir yorum yapmış olmayız. 7 yıl dedi yanlış hatırlamıyorsam. 8 mi 7 mi bilmiyorum. 7 ya da 8 yıl. Kayıtlara bakacağım. Valla beynim durdu artık. Açıkçası ben bu kadar hızlı gezeceğimizi tahmin etmiyordum. Hızımız yüksek olunca pek çok bölgeye girdik çıktık. Pek çok kanalı gördük. Çok ilginç bir bölge. İnsanlar suda yaşıyor. said that if you public this information, yeah, 50 năm. yeah, Tại mình là cựu chiến binh mà. How many soldiers? Many die. many. He doesn't know. You don't know. He said many. Kimi zaman ormanlarda ağızlarında bambu kamışlarıyla derelerde saklanıyorlar ve Amerikan askerlerini takip ediyorlar. Kimi zaman aynı derelerde, suyun altında, tünellerde saklanıyorlar ya da hareket ediyorlar. Amerikan askerini avlamak için sürekli ortalama 20-30 metre yakınlıkta bulunuyorlar. Çünkü uzaklaştıklarında çok çeşitli kimyasal bombalar, çok çeşitli farklı çeşit bombalar üzerlerine atılıyor ve bunlar gizli operasyonlarla, CIA operasyonlarıyla yapılıyor arkadaşlar. Bu nedenle özellikle sürekli olarak 20-30 metre kadar, yani 20-30 metre kadar bir yakınlıkta devam ediyorlar savaşmaya. Uzaklaşmadan. Çünkü bombalanmamak için.
Eğer bombalanırlarsa, ki bu da olmuş maalesef, kendi askerleri pahasına. Kendi askerleri pahasına Vietcong'u bombalamak için doğrudan doğruya, nasıl olsa ucuz asker, göçmen çoğu, Spanik, siyahlar. Yani fakirler savaşta. Kim olacak ki savaşta başka? Bir Budist keşişi oluyor, kimi zaman bir rahip, kimi zaman kiliseye sızıyor, halkın arasına karışıyor, kimi zaman pagodaya. Vietcong özellikle Güney Vietnam'da bu bölgeleri üs olarak kullanıyor ve vatanı için savaşıyor.